Selam, ben Zafer Akçay. Bugün ilk olarak Kürşad'ın motosikletine konuk oluyoruz. Bir sağa geçti, bir daha sağa geçti. Biraz hızlı şerit değiştirmeler ve Kürşad sahil yolunda sürüyor. Işıklar var, arabalar var. Kırmızı yandı. Kürşad zor bela durdu ve yanından geçen başka bir arkadaş Kürşad'a çarparak düşüyor. Bakın, Kürşad geliyor. Biraz sonra inceleyeceğim ama şurayı önce bir görmenizi istiyorum. Kırmızı ışıkta çok sert bir frenle dengesiz bir şekilde duruyor ve arkadan gelen motosikletle onun koluna çarparak gidiyor, düşüyor, kafasını vuruyor. Çok kötü, kötü. Neyse ki sonuçları iyi. Yani ikisinde de bir şey yok. Yollarına devam ediyorlar. Ama yani bakmak lazım. Niye oluyor, nasıl oluyor? Bakın gidiyorlar arkadaşlarının başına. İyi misin? İyiyim cevabını alıyorlar. Burada bir sorun yok. Tamam. İşte bir amca da duruyor yandaki araba. Neyse kırık falan olmadığını teyit ediyorlar ama işte dizlik yok. Yani motosiklet pantolonu değil, bir şey değil. O yüzden Dostum kamera açıktı. Zafer Akçay'da izlersin kendini. Yok. bakın şimdi inceleyelim. Burada ışık sarıya dönüyor. Yani Kürşad'ın fren yapması ve yavaşlaması için o kadar çok alan var ki. Ama Kürşad arkaya mı bakıyor, ne yapıyor, bir şey yapıyor. Son anda çok riskli bir şekilde duruyor. Ve bakın yavaş gösterimde şimdi düşen arkadaşı izleyelim. Kafasını kaldırımın kenarına küt diye çarpıyor. Kask var. Ya olmasaydı? Yani şurada kask olmasaydı ne olurdu? Kürşat'ın ne yapabileceğine bakalım mı? Yani bir kere sarı ışık çok önceden görülüyor. Yani orada erken yavaşlayıp daha kontrollü olabilirdi bir. Şurada yana doğru bir sendeliyor. Bu sendelemeyi yapmasa belki de arkadan gelen vurmayacak. Ben öyle görüyorum. Bilmiyorum Kürşat neden ama şu sağa doğru gidiş olmasa Kürşat'ta belki de bu kaza hiç olmayacak. Suçlar çok. Devam edelim Serhat'la. Serhat öndeki sürücü. İki Multistrada sürüyorlar. Gayet de güzel. Yol güzel, süratler uygun falan. Böyle gidiyorlar. Güzel sürüşler, dışarı çıkışlar falan. Ne oluyor bakalım? Şimdi bir fren geldi, bir fren daha geldi. Serhat dışarı cumbalak gitti. Rogar kapaklarının üstünden falan. Orada bir de çıkıntı vardı bilmem ne ama düşmüyor. Aldık başa. Şimdi burada bakın 66 kilometre bölü saat. Öndeki Serhat'ın ve arkadaşının hızı. Bu arada arkadaşının telefonu da açık. Ekranda görüyoruz. Telefonda da konuşuyor. Şimdi buraya kadar her şey normal. Bundan sonra ne oluyorsa oluyor. Yani dişler niye uzuyor? Niye vampir hale geliyoruz? Ne zaman 136 kilometre bölü saat hıza çıktık? Değil mi? 66 ile gidiyorduk, 136. İlk fren geldi. Aslında burada baktığımızda Serhat'ın motor hakimiyeti, vücut pozisyonu falan çok iyi. Bir fren, bir fren daha artık bundan sonra pek umut yok. Çünkü Serhat o virajı kaçırdı şu dakika itibariyle. Fren, fren, fren. Motor dikleşiyor. Bakışla tabii karşıya gidiyor. Orada da böyle çukurlar çakırlar var. Neyse ki düşmüyor Serhat. Arkadaşı da nasıl olsa gelir diye gidiyor herhalde. Onu bekliyor. Akıllandı mı ona bakalım. Kör nokta ışığı yandı geliyor. Hiç akıllanmış gibi duruyor mu Serhat? Hayır. Aslında mobese görüntüsü kullanmam ama bunu kullanacağım. Bakın taksinin yasak yerden U dönüşü yapmasıyla iki motorcu arkadaşın kaza yapması ve düşmesi bir oluyor. Ya arkadaşım yasak. Bak yasak bir şey anlatıyor mu taksici sana? U dönüşü yasak. En sağdan kıvrılıyorsun. Sinyal vermek seni haklı çıkarmaz. Üşenmedim gittim buldum. Tam da burası. Tam da burası işte U dönüşü yaptığı yer. Kocaman bir U dönüşü yapılmaz levhamız var orada. Ha? Niye yapıyorsun? Gece gece kimse gelmez. Öyle mi? Gelir. Ve sen onların ölümüne sebep olabilirsin. Dinçer'le devam edelim. Burası İzmir Altın Yol. Bakın önde bir skuterlı arkadaşımız sürüyor. Gayet güzel. Sürat de iyi. Uygun bir süratte gidiyor. Buradan Alsancak'a doğru Karşıyaka'dan Alsancak'a. Orta şeride geçiyor. Çünkü sağda bir ayrım var. Bornova İstanbul Ankara ayrımı var. Ana yol oraya gidiyor. Şehir içine gidecek skuterlı. Peki bu kamyonet ne yapıyor? Bakın şimdi lütfen. Bakın sinyal verdi sözüm ona. Ani bir fren. Oha. Çünkü buraya girmeye çalışıyor. Sesi duydunuz mu? Kü diye gelen skuterlının kamyonete çarpma sesi. Bir daha izleyelim mi? Bakın orada susayım da.
İzleyelim. Ha, geliyor, kaçırdığını anlıyor. Arkada kocaman tabelalar var. Fren, 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 fren. Oha. Ve bu. Bakın bu tabelaları nasıl kaçırır bir insan? Biraz önce, 100 metre önce bu tabelalar. Nasıl kaçırıyorsunuz? Musa ile devam edelim. Yine 4 şeritli, bir 2 3 4 5 şeritli hatta açık hızla sayarsak. Bak bak gelene bak, gelene bak, gelene bak, gelene bak. Yani 5 şerit birden değiştiriyor. Var mı böyle bir dünya? Nereden bu hak? 5 şerit birden. Bak geliyor. Bir 2 3 4 5. Ne güzel bir dünya ya. Vallahi yani önemli değil. Ben geçeyim de kime ne olursa olsun. Musa şanslı ya da becerikli ama biraz ileride aynı o kadar şanslı olmayan bir başka arkadaşımız aynı durumda kaza yapıyor. Araba orada durmuş. Motorcu arkadaşımız yerde. Timur'la sürelim. Seyredelim. Ortalık karman, çorman, Timur şaşırıyor, yayalar çığlık atıyor. Bak bir daha izliyoruz şimdi. Dur dur bir dakika bak. Şimdi eee, dolmuş yaya geçidinde yolcu indiriyor, yasak. Yayalar kırmızı ışıkta geçiyor. Ya bir bekleyin değil mi? Musa da öngörmüyor, o da hızlı giriyor. Şimdi bunların hepsi olunca bu da oluyor. Şimdi ben susuyorum, dinleyin çığlıkları. Çok kötü değil mi? Kadir Çeşme'de güzel motorunu sürüyor. Yavaş yavaş. Köpek kaptı kaptı. Beyaz köpek kaptı Kadir'in bacağını. Isırmış. Gitmiş aşılar maşılar olmuş. Yani şimdi bu köpeklerin ikisi de tasmalı. Tasmalı ama orada başıboş duramazlar herhalde değil mi? Yani köpekleri biz de çok seviyoruz ama hele ki saldırabilecek türdeki bu tip köpeklerin bağlı olması gerekmiyor mu? Hey arkadaşlar. Emre cıbıl cıbıl yardırcan yardırcan sürerken kamyonet oradan çıkıyor. Çıkar Emre'cim bak 30 yazıyor yol üstünde. Sen kaçla gidiyorsun? Ha? 30'la gitmen lazım. 3 katıyla mı gidiyorsun? 97 kilometre nedir? Şimdi sen bu hızla giderken oradan çıkacak adamı suçlayamazsın yani. Yok böyle bir dünya. Ha? Neşet Bey'le sürüyoruz. Ahmet Bey ile yolu Kuşadası'na doğru giderken sağ viraj, ilk viraj bu içten içten gidiyor Neşet Bey alıyor. Orada da durmuş bir araba var bak orada dörtleri yanıyor. Ona biraz sitem ediyor. Dinle. Arkadaş, o kadar sakat yerde durmuşsun ki ya. Oralarda durulur mu lan? Tam da virajın çıkışı. Yanılmıyorsam Muğla'lı ağzıyla konuşuyor değil mi Neşet Bey? Çok güzel. Bakın burada çok içeri gitmiyor mu Neşet Bey? Yani buradan giderseniz sağda durmuş aracı ya da işte bir nesneyi çok zor görmez misiniz? Onu görebilmek için biraz daha dışarıdan gitmeyi, sol tekerlek izinden gitmeyi tercih ederseniz eğer bu aracı çok daha önce görürsünüz. Yani bir şey olmamış ama olabilirdi. Güvenle sürelim akıl almaz bir şey. Ben hiç anlamadım. Bak tütsü geliyor tütsü. Bu nedir? Bu piston aşağı falan bir şeyler var ya öyle bir şey mi bu? Araba yanıyor mu? Ne oluyor? Motoru mu yandı? Anlamam mekanik işlerden o kadar fazla. Bilenler yazacaktır mutlaka ama güven de çok heyecanlanıyor. Duruyor muruyor. Belki yardım ederim diye duruyor çocuk tabii. Oo millet kaçıyor. Vallahi ben de kaçarım yani ne olacağı belli değil ki. Duman da bitti mi ne bu arada? Önden geliyormuş galiba motordan değil mi? Çok büyük geçmiş olsun. Vallahi ben anlamadım bunu. Alkışlanacak olayımız var. Bakın kamyonet aynasını kapatıyor. Aslında Salih'in oradan gitmemesi gerekir kanunen. Ama fiili bir durum var, gidiyor. Yardımcı olmak gerekir mi? Vallahi yavaşlatılmış çekimde bakın kamyonet o kadar güzel kapatıyor ki alkış hak ediyor. Hayır ben Salih'in oradan gitmesini tasvip ediyor değilim. Ama bu ben etmiyorum diye olmayacak değil. Yani bu böyle işte. Geldik ne beklenirlere. Sınavlara hazır mısınız? Şimdi ilk sorumuz geliyor. 1, 2, 3, 4 şeritli yol ne beklenir? Bakın sağda bir çıkış var. 3 tanesi düz devam ediyor. 5 saniyede süreniz var. Bilemediniz mi? Sağdan böyle bir cisim gelir ve o geldiği yetmezmiş gibi önünüze kırar.
Sonra bir de haklıymış gibi size laf yetiştirir, üste çıkmaya çalışır. Bu cisimler böyle çünkü. Mithat'la bir sağ çıkış, Mithat dönerken durdurduk. Ne beklenir diye sorduk. Ya burada ne olabilir? Arkadan gelen bir şey mi? Karşıdan gelen bir şey mi? Yanlardan mı? Sesi duyduk mu? Bak ambulans geliyor. Her an her şey olabilir. Geldik dersimize. Nihat gönderdi. Bakın şimdi yolu okuyalım biraz hep birlikte. Diyor ki U dönüşü var diyor. Yani eğer geri döneceksen burada U dönüşü var diyor. Sonra diyor ki yön levhası, viraj, yön levhası, devam eden bir viraj var diyor. Sonra diyor ki ya biraz yavaşla. Yavaşlatma çizgileri var burada. İleride bir ne var? İki yönlü tali yol var diyor. Bak yolu okuyunca size ne çok şey söylüyor yol. Devam ediyoruz. Yine tabelalar, yerde çizgiler. Şimdi onlara da bakacağız. Bakın gelin. Şurada duralım üçlüde. Bu şerit diyor, sol şerit düz gideceklere ve sola döneceklere aittir diyor. Orta şerit sadece bu kavşağı dümdüz geçecek olanlara aittir. Sağ şeritte sadece sağa dönüş yapacak olanlara aittir diyor. Ve ne diyor? Kaygan yol. Altında da şemsiye var. Demek ki yağmurda kayganlaşabilen bir yolmuş burası. Uyarıyor seni. Fakat Nihat giderken ne oluyor? Bak. Gidene bak gidene. Şimdi size soruyorum. Eksik levha hangisi? Burada eksik olan levha hangisi? Hadi. Evet. Dikkat, öküz çıkabilir levhası eksik değil mi? Karayolların oraya öküz çıkabilir levhası koyması lazım. Hadi iyi sürüşler.